Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üst orta kesici dişi sabundan yapmaya çalışacağız. Öncelikle ben şu markayı kullanıyorum. Yani şimdiye kadar bir sıkıntı çıkarmadı bana. Gayet de güzeldi. Önce sabunun üstündeki fazlalıkları almakla başlayalım. Ben falçata kullanıyorum ama çok da tavsiye etmem yani. Yani hızlı yapmak için kullanıyorum açıkçası. Başlayalım. Bunu yaparken size bu dişle ilgili birkaç bilgi vereyim. Genel bilgi yani. Total diş boyu bunun 23,5 mm. Krom boyu 10,5. Kök boyu da 13 mm. Yani sınavda gelebilir. Ayrıca kron genişliği 8,5. Kolede 7. Kron kalınlığı 7. Kolede 6 mm. Bunlar geliyor genelde. Şöyle bakalım hatta. Arka tarafına geçeyim. Bunu yaparken, yani bu dişi sabundan oyarken 1'e 3 oranında yapın. Yani krom boyu 10,5 mm normalde. Siz bunu 3 ile çarparak yapın. 2 oranla yaptığınız zaman çok iyi olmayabiliyor. Yani çok düzgün bir şekil çıkmıyor ortaya bence. 3 ideal ya, 3 güzel. Şöyle yaptık. Bugün ben oran vermeden yapacağım. Hızlı bir video olsun. Şöyle bir şey belirliyorum. Çizgimizi çekiyoruz. Kalıp sabunun hepsiyle yapmayacağız. Bir kısmını ayırmamız lazım. Böyle temizleyelim. Şöyle aldık. Kronla kökü ayırmak için de belli bir çizgi kullanacağız. Ben önce kronu yapacağım. Yani sizin için de daha kolaylık olur. Bunu yaparken de sakin olun arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız eğer. Yani yeni başlıyorsunuz zaten. Rahat rahat sakince yapın. Yani öyle kafanızı duvara falan vurmayın. Buzdolabına kafa atmaya çalışmayın. Olabiliyor çünkü. Şimdi işimi kolaylaştırması için şurayı labial yüz olarak alıyorum. Şurayı da paletiner olarak alalım. Yani daha kolay olur benim için. Önce kronun bir kabataslak şeklini çiziyorum. Santral dişin özellikleri neydi? İnsizal kenarın mezialle yaptığı açı distalle yaptığı açıya göre daha dikti. Bunu şu an pek görünmüyor ama kabataslak alıyorum. Devam ediyorum. Mezial ve distal yarılardan şu şekilde tutarak almaya başlıyorum. Yavaş yavaş. Bakın. Şöyle tutup alın. Şuradan da alalım. Bu ateş spatülü ama sabun oyarken işime yarıyordu benim. Aslında şunun da yapmanız lazım. Şu modelaj spatülleriyle.
NTV Spor'da kapanınca evde canımız sıkılıyor. Yararlı bir şeyler yapalım bari. Birkaç bilgi daha vereyim. Bu diş mesialden distale doğru, labialden de palatinale doğru bir daralması var. Yani bu dişin özelliklerinden sınavda gelebilir. Bu da önemli. Tutalım. Şöyle göstereyim hatta. Şimdi işinize kolaylaştıracak bir yer. Servikali biraz belli etmemiz lazım. Onun için de şöyle dik bir şekilde ya da 45 dereceyle şöyle küçük bir alın. Sabun parçası. Alamadım. Yapmaya başlayın. Geriye doğru da palatinale doğru da bir eğim olacak. Dişin labial kısmında. Şöyle yanlamasını tutarak alabilirsiniz. Göstereyim. Evet, labial yüz oluşmaya başladı. Arkaya doğru geçerken palatinal ile ilgili birkaç bilgi vereyim. Palatinal yüzden baktığınız zaman dişin labial yüzü haricinde meziyal ve distal yüzünü de görmeniz lazım. Yani şöyle bir eğim olacak. Onu da verelim hemen. Şöyle kaba taslak bir çizgi çekiyorum. Yani bu çizgilere ben de hiç uymuyorum ama bulunsun. Yandan şöyle elinizi korkak alıştırmadan girin. Bol bol deneme yaparsınız zaten. Dışarıdan da inşaat sesi geliyor. Yıkmadıkları yer kalmadı zaten. Biraz boş muhabbet yapıyorum ama dayanın artık. Göstereyim. Dişte keskin köşe kalmayacak bu arada. Yani bu kesinlikle dikkat ederler buna. Keskin köşe bırakmayacaksınız. Hiçbir şekilde bir keskinlik olmayacak. Kalan sabun parçalarını da alın. Bunu yaparken lazım olan materyallerden biri de kadın çorabı, ince kadın çorabı. Tabi alırken biraz erkekler için konuşuyorum. Farklı bakışlar olacak ama katlanacaksınız.
Sabun zaten en kolay işiniz olacak yani. Biraz daha alalım. Göstereyim. Diğer spatüle, modelaj spatülüne geçiyorum. Şöyle bir göstereyim. Şimdi insizal yüzü oluşturacağım. Bunu oluştururken de single'ın formunu vereceğim. Bir küçük bilgi daha. Labialden partilere 45 derece eğim gösteriyor bu insizal yüz. Yani bu spot bilgi olarak sınavda çıkabilir. Özellikleri nedir diye sorarlarsa. Gelebilir yani. Burada da elinizi korkak alıştırmayın. Şu şekilde girin. Yavaş yavaş. Biraz daha belirginleştirelim. Mesial ve distalden. Ben genelde gördüğünüz gibi ateş spatülünü kullanıyorum. Yani hata yaptığınız zaman düzeltme olasılığınız daha kolay oluyor çünkü. Modelajda kullanalım. Şöyle single'unu belirlemek için servikanın üstünden aynı labialle yaptığımız gibi biraz şöyle dik şekilde alıyoruz. Şöyle göstereyim. Piyano dinleyin arkadaşlar bunu yaparken. Protez yaparken piyano dinleyin. Sakinleştirir. Stresi alır. Şimdi insizal yavaş yavaş belli olmuşken insizal kenarı mesial ve distal yüzlerle yaptığı açılanmayı da yapalım. Neydi? Mesialdeki açı distaldekine göre daha dikti. Yani distale doğru hafif hafif alın şöyle.
Ben 11 numarayı yapıyorum bu arada. Onu da belirteyim. 11 numara yanlış hatırlamıyorsam FDI numaralandırma sistemine göreydi. Farklı farklı numaralanma sistemleri var çünkü. Alıyorum. Göstereyim. Palatinelden de düzleyelim şöyle. Biraz da labialden. Biraz palatinelden. Biraz fazla oldu gibi ama fena değil. Zaten aynaya baktığınız zaman sizin de santral dişlerinizin bu şekilde açılanma yaptığını görürsünüz. Modelaj spatülüne geçeyim. Yavaş yavaş belli etmeye başladı kendini. Hocanızın isteğine bağlı olarak palatinaldeki triangüler fossaları da yapabilirsiniz. Ben bu videoda yapmayacağım. Size bağlı tabi. Evet, palatinalden baktığım zaman mezyal ve distal yarıları görüyor gibiyim. Daralmaları da güzel verelim ki istenilen şekilde olsun. Bu bulaşık süngeri falan da kullanmayın kadın çorabı yerine. Kalırsınız. Sevmiyorlar bulaşık süngerini. Bir de sınav bilgisi vereyim. Bu zamanla da palatinal, bu insizal yüzde palatinale doğru bir aşınma oluyor. Yaş ilerledikçe. Bir küçük bilgi daha. Diğer videoda da servikal çizgiyi oluşturacağız. Servikal çizginin de mesial kurvatürü daha derin. 3,5 mm mesial kurvatür derinliği var. 2,5 mm de distal kurvatür derinliği var. Bu da ayrım özelliği olarak gelebilir sınavda. Tam dörtgen gibi kalmasın. Şurada bir fazlalık var gibi geldi bana. Bunu hemen düzelteyim. Protez ödevlerini de son güne bırakmayın arkadaşlar. Uykusuz kalıyor insan gerçekten. Yetişmiyor. Verilen ödevi derste bitirmeye çalışın. En güzeli temiz. Oh. Hem siz sıkışmazsınız hem yaptığınız iş iyi olur. Asistana gösterebilirsiniz. Hocanıza gösterebilirsiniz. Böylece.
Şu derinlik vereyim. Keskin kenar bırakmamaya çalışıyorum. Gayret ediyorum. Evet, ortaya çıktı gibi hafiften. Şuraya da biraz hatta triangular fossa şekli vereyim de. Şimdi çoraplama işlemine geldi sıra. Bunu yaparken bir maske takabilirsiniz. Çünkü sabun tozu hapşurtuyor. Şu şekilde tutuyorsunuz bakın. Şöyle geçin üstünde. Böylece hem keskin köşe kalmaz. Hem spatül izlerini yok etmiş olursunuz dişteki. Şöyle göstereyim. Triangüler fossaların olduğu tarafa da parmakla şöyle bastırın. Fazlalıkları alın. Şöyle. Bakın. Daralmalar belirgin zaten. Bir de bunu parlatmak için ıslak mendil kullanabilirsiniz ki faydasını gördüm ben. Hemen alayım. Islak mendili de şöyle tutarsanız gayet güzel oluyor. Tercihim bu benim. Bir sonraki videoda da bunun kökünü yapacağız. Kök kısmı daha kolay zaten. Yonta yonta ilerleyeceğiz. Sonra görüşürüz.